Avrupa'nın ilk birliği, Hansa Birliği. Eski Almanca'da dernek, ortaklık anlamına gelen Hansa terimi, önceleri yabancı topraklarda yerleşmiş tüccarların ödedikleri vergileri belirtmek için kullanılıyordu. Daha sonra yabancı ülkelere yerleşmiş tüccar toplulukları için kullanılmaya başlandı. Londra'daki Hollanda Hansası 12. yüzyıl, Londra'daki Alman Hansası 13. yüzyıl gibi buna koşut olarak başka yerlerde olduğu gibi Almanya'da da kent birlikleri oluşturuldu. Bu iki tür kuruluşun karışımından oluşan Hansa, Orta Çağ'a özgü ticari ve siyasal bir örgüttür. 1343'te İsveç ve Norveç kralı Haakon, Hansa adı altında ilk olarak Kuzey Almanya Tüccarları Birliği'ni kurdu. Hansa Teutonicorum 1356'da ilk Hansetag ya da Kuzey Almanya Kentleri Meclisi Lübeck'te toplandı. Hansa'nın oluşması. Bu kuruluşun oluşumu 3 olguyla birlikte gelişti. 1. Drang nach Osten, doğuya yönelik Elbe'nin ötesindeki İslav halklarının zararına olarak gelişen sömürgeleştirme hareketi, Alman yayılma hareketi. 2. Kentleşmenin gelişmesi. Kuzey Almanya'da bu olgu Lübeck 1158-1159, Rostock, Riga gibi yeni birçok kentin kurulmasına yol açtı. Bu kentler Baltık Denizi kıyılarındaki Alman egemenliğinin dayanakları ve ticaret merkezleriydi. 3. Alman tüccarları tarafından kuzeydeki ticaret alanlarının ele geçirilmesi. 1160'a doğru Baltık ticaret merkezi olan Gotland adasında Gotland'a mevsimlik olarak giden Alman tüccarlar topluluğu kuruldu ve topluluğun merkezi olarak Visby saptandı. 13. yüzyılda İskandinav tüccarların haklarını ellerinden alan Alman tüccarlar, çeşitli acentelerin ve Alman kentlerinin kurulmasını desteklediler. 13. yüzyıldan başlayarak bu kentler ticaretlerini korumak ve senyörlerin zorlamalarına karşı koymak için kent birlikleri oluşturdular ve ortak girişimlerde bulunmaya başladılar. Lübeck ve Hamburg'un yaptıkları anlaşmaya Rostock, Stralsund, Wismar ve Lüneburg da katıldı. 1356 yılı Kent Meclisleri 1. Genel Kurulu'nun ve Hansa'nın kuruluşunun gerçekleştiği yıl oldu. Hansa'nın görevleri ve örgütlenmesi. Hansa'nın tarihsel işlevi, Kuzey Avrupa'nın ticaret mübadelesini sağlamak ve Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'ndeki ticaret eksenini birbirine bağlamaktı. Danimarka'ya karşı girişilen ve bir savaşın sonunda 1370'te gerçekleştirilen Stralsund Barışı ile önemli ulaşım yolu Novgorod, Lübeck, Hamburg, Brüj, Londra kesin olarak belirlendi. Bu yol Kiel kıstağında yapılan aktarmayı ortadan kaldırarak Sund boğazlarını Alman gemilerine açıyordu. Söz konusu eksene Bergen, İskandinavya, Ren ve Atlas Okyanusu kıyıları trafiği de bağlanıyordu. 13. yüzyılın sonundan 14. yüzyılın ortasına kadar bu kıyılardaki ticaret yüksek kapasiteli ağır Hansa gemilerinin tek elindeydi. Ağır ticaret eşyaları, ham maddeler ve besin maddeleri çoğunluğu oluşturuyordu. Rusya ve İskandinav ülkelerinin amber, kürk, bal mumu, kereste, zift ve benzeri maddeleri, Orta Avrupa ve İsveç'in madenleri, Livonya ve Prusya'nın buğdayı, İskandinav ülkelerinin balıkları, Flandra ve Londra'ya getiriliyordu. Buna karşılık Fransız şarapları, Atlas Okyanusu'nun tuzu, Flandra ve İskoç kumaşları, İngiltere'nin yünü,
kuzey ülkelerine gönderiliyordu. Kentler Birliği'nin Hanseatic dışında başka bir kurumu yoktu ama kararlarını İngiltere ya da Danimarka'ya zorla kabul ettirebiliyordu. Bununla birlikte hiçbir zaman devlet niteliği kazanamadı. Hansa kentleri imparatorluğun bir bölümünü oluşturuyorlardı. Hansa başlangıçta Lübeck kentiydi. Lübeck'in üstünlüğü 1418'de üye kentler tarafından da kabul edildi. Hansa kentlerinden başlıca 4 ticaret acentesi Novgorod, Bergen, Brüj ve Londra vardı ve buralara Alman tüccarlar yerleşmişlerdi. Lübeck'in ya da başka kentlerin soylu büyük aileleri bu şirketlere ortaktılar. Hansa'ya bağlı olan tüccarlar 14. yüzyılın ortasından sonra bazı güçlüklerle karşılaştılar. Güçten düşüş. 1348'deki kara veba Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının ölümüyle sonuçlandı. Bu durumun ürün üretimi ve taşınması gibi ticaretin gerçekleşebilmesi için gerekli olan aşamaları derinden etkiledi. Tüm bunların yanı sıra Hansa artık ticaretini yapacak kaynak sıkıntısı çekmeye başlamıştı. Norman Cantor, zamanında keşfedilen kaynaklar tükenmeye başladı ve Orta Çağ'ın kısıtlı teknolojileri bu açığın kapatılabilmesini engelledi. Kuzey Avrupa'da başta gümüş madenleri olmak üzere çok sayıda maden artık üretim yapamıyordu. Saksonya'daki Goslar madenlerini su basmıştı ve bu zorluğu aşabilecek teknolojiye sahip değillerdi. 15. yüzyılda gerçekleşen küçük çaplı buz devri de birliğin zararına oldu. Yaz mevsiminin kısalmasıyla birlikte daha az ekin, daha az üretim vardı. Birliğin en erken tekel haline geldiği balık ticareti, iklim değişikliği sebebiyle balıkların göç etmesiyle birlikte Hollandalı tüccarların tekeline girdi. Birlik üyeleri arasındaki sorunlar da Hansa'nın güç kaybetmesine sebep oldu. Örneğin Brüj kenti Burgonya Düklüğü'ne dahil olduktan sonra Lübeck'le sıkıntılar yaşamaya başladı ve bir süre sonra Holland ve Brüj takip etti. Vebadan dolayı zayıf düşmüş Avrupa soyluları topraklarını korumak için paralı asker kiralamak zorunda kalıyorlardı. Ve bu askerleri finanse edebilmek için altına ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla kendisine en çok kar sağlayacak tüccarın tarafında oldular. Hansa bu karı kendilerine saklamasıyla tanınan bir birlikti. Sonuç: 15 ve 16. yüzyıllarda birliğe üye şehir devletlerinin sayılarında azalmalar başladı. 16. yüzyılda Hansa Birliği çeşitli reformlarda bulunmaya çalışsa da hiçbir reform istenen etkiyi yaratamadı. 1618 ile 1648 yılları arasındaki 30 yıl savaşları birliğin çöküşünü hızlandırdı. 1669 senesinde Lübeck'te toplanıldığında birlikte ondan az şehir bulunuyordu. Bu dönemde birlik ismen var olsa da pratikte ortadan kalkmıştı. Bir süre sonra zamanında yaklaşık 200 şehre sahip Hansa Birliği'nde 19. yüzyılda 3 şehir kalmıştı: Lübeck, Hamburg ve Bremen. Hansa Birliği 1862 senesinde resmi olarak feshedildi.